Herkese merhaba. Bugün yine bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün Optimum'un OptiGrind GQ D13 matkap bileme makinesinin incelemesini yapacağız. Aslında daha önce matkap bileme konusuna değinmiştik. El ile matkap bileme konusuna değinmiştik. O videonun linkine merak edenler yukarıda çıkan karttan ulaşabilirler. O videoda matkap teknolojileri, matkap geometrileri hakkında çok detaylı bir inceleme yapmıştık. Oradan daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz yani. Bugün sadece burada bu makinenin kullanımı ve incelemesine değinmeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz bu kesici, delici takımların ismi matkap. Bunlara matkap ucu şeklinde hitap etmek yanlış kullanım oluyor. Dolayısıyla ben adım gibi eminim videonun yorumlar kısmında bu konuyla ilgili tekrar tartışmalar çıkacak. Buna karşı çıkan arkadaşlar bütün literatürü baştan sona kadar tarayabilirler. Hiçbir yerde bu delici takımlara matkap ucu denmez Türkçe'de. O yanlış çeviri sonucu Türkçe matkap ucu olarak geçmiştir. Bazıları öyle pelesenk olmuştur. Dolayısıyla doğru kullanım bence daha önemli. Matkap denilen kesici takım bu. Matkap denilen alet bu. Bunun takıldığı tabancaya el bireyizi, eğer bu matkabı sabit bir tezgaha takıyorsanız da ona da matkap tezgahı deniyor. Bu hatayı da tekrar düzelttikten sonra şimdi konuya giriş yapalım. Burada gördüğünüz bu alet 13 mm ile 3 mm arasındaki bütün matkapları bileyebildiğini iddia ediyor. Birazdan testini yapacağız. Ben burada testlerini yaptım. Birazdan siz de izleyeceksiniz. Gerçekten başarılı mı, başarılı değil mi? Orada hep beraber değerlendirmiş olacağız. Tabi bu temel bir bileme makinesi. Aslında matkabın uç açısını sadece 118 derece olarak bileyleyip yandaki boşluk açısını da vererek aslında standart bir bileme yapıyor. Ancak matkaplar bilindiği üzere deldiği malzemeye, deliş hızına, malzemenin cinsine, delen makineye göre pek çok çeşitli 90 dereceden 150 dereceye kadar çeşitli uç açılarına sahip olabiliyor. Bu standart olarak tasarlanmış bir bileme makinesi. Dolayısıyla standart 118 derece bileme yaparak işimizi görüyor. Şimdi gelin dilerseniz konuya artık girelim. Bakalım bu bileme makinesi gerçekten söyleneni yapabiliyor mu? Hep beraber değerlendirelim. Matkabı pense takıyorum. Matkabın uç kısmını hizaladıktan sonra tırnaklara göre alt kapağı açıp tırnaklara dikkat ederek makineye takı yerleştiriyorum ve makineyi çalıştırıyorum. ...180 derece çevirip diğer tarafını da bileliyorum. Sırada şimdi boşluk açısını vermeye geldi. Bu sefer bu tırnakları kullanarak bileyleme yapacağım. Burada iki tane matkabı biledim. Şimdi bir de burada geniş açıyla göstereyim size nasıl bileneceğini. İlk başta şu ucu ayarlayalım.
Şimdi bir tane punto matkabı deneyelim, bileylemeyi. Punto matkabında çok başarılı olmadığı gibi gözüküyor şimdilik. Bir tane punto matkabı biledik. Şimdi bu kırık matkaplardan bir tanesini bilemek istiyorum ben. Bir tane daha kırık matkap deneyelim. Evet, burada tamam. Şimdi burada çeşitli çap ve ebatlarda kırık veya kör matkapları güzelce biledim. Şimdi aynı işlemi bir de el bilemesiyle uygulayıp ardından fabrika çıkışı bir matkapla hepsini teker teker karşılaştırıp bir tane delme testi yapacağız. Şimdi burada 3 tane uç var. Bu fabrikadan çıktığı gibi gelen uç. Elle bilediğim uç. Bu da benim bu makineyle bilediğim uç. Şimdi fabrikasyon ucun şu boşluk açısına bakarsak makinede bilenen ucun boşluk açısı birazcık garip gözüküyor. Burada birazcık saçmalamış gibi. Çok garip vermiş bu boşluk açısını. Ancak benim elle bilediğim uçta o boşluk açısı birazcık daha düzgün gözüküyor. Fabrikasyonda olduğu gibi gayet düzgün. 118 derece gibi gözüküyor. Birazdan bunların delme testini zaten yapacağız. Gelin dilerseniz bir test edelim. Şimdi şu parça üzerine testlerimizi yapalım. Ben birkaç tane kılavuz deliği açtım buraya. İlk başta sıfır matkapla bir deneyeceğim. İlk deliği. İkinciyi kendi bilediğim matkapla.
Üçüncüyü de makinenin bilediği matkapla. Deliklerin ağızları düzgün gözüküyor. İlk başta sıfır matkapla açtığımıza bakalım. 804. Benim elimde bilediğim matkapla açtığımda 8.1. Makinenin bilediği matkaba baktığımız zaman da 8.13 sonucu verdi. Dolayısıyla aşağı yukarı benim elimde bilediğim matkapla makinenin bilediği matkap arasında çok bir fark yok. Aşağı yukarı aynı sapmayı göstermiş. Ancak orijinal sıfır matkapla deldiğimizden çok azıcık daha büyük delmişler. Yani 0.1 milimetre fark var gibi gözüküyor şimdilik. Bugün bu Optimum'un OptiGrind GQ D13 makinesiyle matkap bilemenin nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım ben size. Testini de yaptık. El bilemesi bu makineyle bileme. Aynı zamanda 0.1 matkabın açtığı deliklerin kabul edilebilir tolerans içerisinde olduğunu ispat etmiş olduk. Aslında buradan şöyle bir sonuç da çıkıyor. Matkap bilemek için el beceriniz varsa böyle bir makineye de ihtiyacınız yok sonucunu çıkartabilirsiniz. Bu matkap bileme aleti Hayrettin Cebeci adında bir arkadaşıma ait. Onun da benim gibi böyle bir atölyesi var. O daha farklı projelerle uğraşıyor. Ancak onun bir YouTube macerası yok. İlerleyen dönemde onun da atölyesini ziyaret edip o atölyeyi de size göstermek istiyorum. Zaten Hayrettin aynı zamanda bu ilk tırtıl kalemi incelemesi videosunu paylaştığım zaman o tırtıl kalemini bana veren arkadaştı. Kendisi yine bu matkap bileme makinesini bana vererek size gösterme fırsatı sundu. Ona yine çok teşekkür ediyorum. Bu makine hakkında söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğuna yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.